sinema dünyasına yapımcı olarak girmeye karar veriyorsunuz. Fakat tüm birikiminizi yatırdığınız ilk filminizde neden hüsrana uğrarsınız? Gerçekten bir kimlik sorunu mu yaşandı? Ya da yeni bir yapımcıya karşı tahammülsüzlük mü vardı? Yapımcı olamadı ama nasıl kötü adam karakterlerinin vazgeçilmez oyuncusu oldu? Yeşilçam'ın o sert yüzlü oyuncusunun aslında Türkiye'deki tüm oyuncuların kaderini değiştiren bir adam olduğunu biliyor muydunuz? İşte bugün o adamı, Yusuf Çetin'i anlatacağım size. Yusuf Çetin 1946 yılında Ağrı Dağı'nın o haşmetli gölgesinde sert ikliminin ve yokluğunun kucağında dünyaya gözlerini açtı. Yüzündeki her çizgi aslında o toprakların ve sonrasında Yeşilçam'ın acımasız dişlilerinin birer hatırası gibiydi. Çocukluğu köy enstitülerinin hemen ardından kurulan halk evlerinde tiyatro skeçleriyle geçti. Sinema onun için ulaşılmaz bir sevdaydı, başka bir eğlencemiz yoktu diye anlatıyordu o günleri. Askerden sonra 1970 yılında cebinde bir miktar parayla taşı toprağı altın denilen İstanbul'a ayak bastığında sadece bir oyuncu değil bir yapımcı olma hayali kuruyordu. Ama İstanbul'un ve sinema sektörünün o dönemki tekelci yapısının bir gencin hayallerini nasıl birer birer öğüttüğünü o zamanlar henüz bilmiyordu. Yusuf Çetin'in Fikret Hakan ve Serpil Gül gibi devlerle çektiği Ölümsüz Adam filmi sinema salonlarına bile giremedi. Kendi anlatımıyla yeni bir yapımcıya tahammülü yoktu sinemanın. Bizi resmen yok ettiler, filmi ucuza kapatıp elimizden aldılar diyordu. Sebepler sadece bunlarla sınırlı değildi. Yine kendi ifadelerine göre kimlik sorunu nedeniyle kimlik mücadelesi de yapmak zorunda kalıyordu. İşte o dönem Yusuf Çetin için yol ayrımı oldu. Yapımcı olarak batan o genç adam kendi yaptığı filmde oynadığı kumarbaz rolüyle yönetmenlerin dikkatini çekince Yeşilçam'ın o hiç bitmeyecek kötü adam serüveni başlamış oldu. Peki Yeşilçam yönetmenleri neden onu hep aynı kalıba soktu? Ona yüzün sert, bakışların keskin, senden çok iyi tetikçi olur dediler. Depoya beraberce gittik. Dinamit sandığı ağırdı. Motora kadar ben taşıdım. Yalan. Senden dinamitleri aldığımı söylediğin saatte çok başka yerde olduğumu gören, bilen tanıklarım var. Ay olamaz. Yusuf Çetin'e göre bu yönetmenlerin kolaya kaçmasıydı. Hazır yoğrulmuş hamuru alıp hep aynı şekli veriyorlardı. Oysa o her rolün altından kalkabileceğine inanıyordu. Ama sistem onu mafya babasının sağ kolu, tecavüzcü ya da acımasız bir kiralık katil olmaya mahkum etti. Siz de bu emektar sanatçının hikayesini ve Yeşilçam'ın perde arkasındaki gerçekleri daha fazla duymak isterseniz kanalımıza abone olup bu yolculuğa ortak olabilirsiniz. Sinema onun için bir iş değil, bir yaşam biçimiydi ama bedeli çok ağır oldu. Bugün hangi aksiyon filminde bir oyuncu hiçbir güvenlik önlemi olmadan 70-80 km hızla giden bir arabadan kendini asfalta atar? Yine aynı şekilde hiçbir dublör kullanmadan aksiyon sahnesinde camdan dışarı çıkmasına ne diyeceksiniz? Sırtında hala o günlerin cam kesiği izleri duruyor. Röportajlarında emeğimiz hep kullanıldı, karşılığını hiç alamadık derken bile sesi hala biraz kırıktır. Amerika'da ya da Avrupa'da bu riskleri alan bir oyuncunun hayatı garantilenirken o ve arkadaşları o dönemde ne bir sigortaya ne de bir güvenceye sahipti. Gerçek zirve noktasıysa sadece bir figüran değil bir hak arayıcısı olmasıydı. 1977 yılında oyuncuların insan yerine konulmadığı o düzene baş kaldırıp Sinesen'in kurucuları arasında yer aldı. Hatta o meşhur Ankara yürüyüşünün en ön safında yer almaktaydı. Sinema emekçileri ilk kez o yürüyüş sayesinde SSK kapsamına alındı. Ama bu muhalif duruşu ona pahalıya patladı. Kendi anlatımlarına göre en demokrat geçinen yönetmenler bile sen çok politiksin, seninle çalışmayız diyerek ona kapılarını kapattı. Kürt kimliği ve siyasi duruşu nedeniyle kendi camiasında bile yalnızlaştırıldı. Bugün 79 yaşında olan Yusuf Çetin, emekli maaşıyla mütevazi bir hayat sürse de gönlü hala o büyülü perdede. 400'den fazla filmde dayak yiyen, uçurumlardan yuvarlanan o sert yüzlü adam aslında Türk sinemasının onurunu ve emeğini sırtında taşıyan gizli bir kahraman olarak hafızalarımızda yer almaktadır. Yeşilçam'ın cam kırıklarıyla dolu o tozlu yollarından geçen Yusuf Çetin'e selam olsun. Çünkü o sadece perdede değil, hayatın tam içinde kötülüğe karşı en büyük kavgayı verenlerden biriydi. Kendisine sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Sizler de Yusuf Çetin'le ilgili bildiklerinizi, duygu ve düşüncelerinizi yorumlardan paylaşabilirsiniz. Bir sonraki Yeşilçam hikayesinde görüşene kadar esen kalın.